Selam arkadaşlar. Videoma geçmeden önce hemen kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve videoyu beğenmenizi istiyorum. Biliyorum ki sonrasında unutacaksınız. Aminoglutetamid ne anabolik ne de androjenik bir steroiddir. Bu ilaç bir steroid biyosentez inhibitörüdür. Aminoglutetamid aslında deyim yerindeyse bir taşla iki kuş vurduğu için vücut geliştirmeciler tarafından sevilen bir ilaçtır. Introdan sonra aminoglutetamid videosu için buradayım arkadaşlar. Çok bileşenli proteinler mi yoksa? Önemli hareket. Introdan önce dediğim gibi aminoglutetamid aslında deyim yerindeyse bir taşla iki kuş vurduğu için vücut geliştirmeciler tarafından sevilen bir ilaçtır. Tıpta bu etken madde Cushing sendromu ve meme kanserine karşı kullanılır. Çünkü bir yandan biyosentez inhibitörü olarak kullanılırken diğer yandan testosteronun östrojene dönüşümünü engeller. Teoride yani kağıt üzerinde aminoglutetamidin kortizol inhibe edici etkisi son derece iyi ve umut verici gözükse de pratikte aktif bileşenin bu amaç için nadiren kullanıldığı bilinmektedir. Bunun nedeni bir yandan aktif bileşen düzenli olarak alındığında ve etkisini nötralize ettiğinde ortaya çıkan vücudun dengeleme mekanizmasında diğer yandan da etkili bir dozajın beraberinde getirdiği önemli yan etkilerinde bulunmaktadır. Aminoglutetamid uzun süreler boyunca sürekli olarak alınırsa vücut adenokortikotropik hormonu kısaca ACTH miktarını artırarak tepki verir ve bu hormon adrenal korteksin yeniden kortizon üretmeye başlamasına neden olarak çalışır. Tıpta aynı mekanizma ilave hidrokortizon uygulaması ile engellenir ancak bu uygulama bizler yani vücut geliştiriciler için çok fazla yararlı görünmemektedir. Çünkü bu aynı zamanda aminoglutetamidin etkisini de azaltır. ACTH salınımını önleminin çok daha iyi ya da akıllı bir yolu bu aktif bileşenin yani aminoglutetamidin her 2 güne bir kullanıldığı yani 2-on 2-off şemasına sokmak olacaktır. Aslında kortizon seviyelerini düşürmek için aminoglutetamid kullanmanın iyi olmamasının nedeni bazen 1000 mg'lık günlük uygulama ve ona bağlı önemli yan etkileridir. Artan yorgunluk, halsizlik, uyku bozuklukları, apati, depresyon, eklem ağrısı, deri döküntüsü, tüm kan hücrelerinde azalma. Ayrıca aminoglutetamidin sadece kortizol oluşumunu değil, aynı zamanda androjenlerin oluşumunu da engellediği gerçeğinden bahsetmeyi de unutmamak gerekir. Bu aktif bileşende bir antikatabolik ajan bulmayı ümit eden sporcular hayal kırıklığına uğrayacaklar. Çünkü bu aktif bileşenin kullanımında androjen seviyesi düşer ve aslında düşünülen ve istenilen etkinin tam tersi bir durum ortaya çıkar. Yani kas kütlesi ve kas gücünde kayıp meydana gelir. Bununla birlikte bu aktif bileşen anabolik steroid kullanıcılarına virilizasyon semptomları ortaya çıktığında ve depo steroidleri kullanıldığında belirli bir avantaj sunar. Bu arada yaptığım diğer anabolik veya androjenik steroidler videolarıma yukarıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Böyle bir durumda yani virilizasyon ya da kullanılan depo steroidlerin depo etkisini yitirene kadar 250-500 mg aminoglutetamid alımı ile aminoglutetamid artık bir kortizol inhibitöründen çok bir aromataz inhibitörü olarak kullanılır. Bu amaç için bir benzer çare diüretik spironolaktondur ki bir önceki videomda zaten diüretik bir ilaç olan furosemide gelmişti. Yukarıdaki linki tıklayarak o videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Anastrozole veya çinkoya benzer şekilde aminoglutetamid aromataz enzimini baskılar ve böylece androjenlerin östrojenlere daha düşük dönüşümünü sağlar. Bilimsel çalışmalar 250 mg aktif bileşenin aromataz enzimlerinin aktivitelerini yaklaşık %92 oranında baskıladığını göstermiştir. Ancak androjen oluşumunda inhibe edildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle belirtilen %92 dikkatle incelenmelidir. Çünkü bu etki tarif edildiği gibi iki ucu keskin bir etkidir. 250 ya da 500 mg aminoglutetamid aromataz enzimi bloke etmede kesinlikle mükemmel bir iş çıkarır. Ancak etki anastrozolün yani Arimidex etkisine yaklaşamaz bile. Doz ve alıma bakalım kısa bir şekilde. Endojen kortizol düzeyini düşürmek için aminoglutetamid kullanmak istiyorsanız 2-on
2 off şemasında günde 4 tablete karşılık gelen 1000 mg kullanın. Aromataz inhibitörü olarak günde 250-500 mg genellikle yeterlidir günlük alımlarda. PCT'ye bakacak olursak aslında diğer steroidlerde olduğu gibi bu ilaçta herhangi bir evre gerekmez. Fakat yüksek dozlarda yani günlük 500 mg'ın üstünde alımlarda vücudun aminoglutetamid güçlü etkilerine tepki göstermez zamanla ve vücut bu ilaca alışır. Bu durumun ortaya çıkmaması için düşük dozlarda alımını tavsiye ederim sizlere. Maliyetler ve bulunabilirlik açısından bu ilaca baktığımızda kara borsada 250 mg'lık bir tabletin fiyatı genellikle 2 ile 3 euro arasında da değişmektedir. Düşük talep nedeniyle bulunabilirlik ciddi şekilde sınırlıdır ve bu ilacın bilinen sahteciliği yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu video sizlerin bu etken maddeyi öğrenmenize yardımcı olmuştur. Görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz ve kanalıma abone olup bildirimleri açarak bütün videoları herkesten önce izleyebilirsiniz arkadaşlar. Her şeyden önce sağlık ve sonrasında bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.